Merhabalar, bugün sizlere Amerika'yı yasa sürükleyen 4 öğrenciyi uykusunda öldürerek, katil psikolojisini anlamak için çalışma yürütmüş olan acımasız Brian Kohberger davasından bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Idaho Üniversitesi'nden 4 öğrenciyi uykusunda katleden zanlının yakalanmasıyla ülkeyi sarsan olay üzerindeki sis perdesi de aralanmaya başladı. Polis raporlarına göre kan donduran cinayet sadece 13 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde yer alan, Idaho Üniversitesi'nde okuyan 4 öğrencinin uykusunda katledilmesi haftalardır Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Haftalar sonra yakalandığı 13 Kasım sabahı birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulunan Ethan Chapin 20, Madison Mogen 21, Vanna Kernodle 20 ve Kyle Gonçalves 21 yaşındaydı. Gençlerin katillerinin haftalarca bulunamaması ülkede öfkeye neden olurken, herkesin beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi. Adının Brian Christopher Kohberger olduğu öğrenilen 28 yaşındaki zanlı Pensilvanya'da yapılan bir baskınla yakalandı. Sır perdesi sonunda ortadan kalktı. Kendisi de öğrenci olan ve Washington Eyalet Üniversitesi'nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora yapan Brian Christopher Kohberger'in yakalanması ve tanıklardan gelen ifadeler haftalardır konuşulan olayın üzerindeki sis perdesini kaldırmaya başladı. 13 dakikada katliam yaşanmış. Polis raporlarına göre ülkeyi ayağa kaldıran cinayet 13 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmiş. İşte Idaho'daki öğrenci evinde sabah 4'te yaşananların tüyler ürpertici dökümü. 04:00 saatlerinde uykularında bıçaklanarak öldürülen gençler dışarıdaki eğlencelerinden gelip evlerindeki odalarına çekildiler. Cinayetten şans eseri kurtulan Dylan Mortensen'in ifadesine göre sabaha karşı 04:00'da hepsi uyumuştu. Mortensen evin 1. katında yaşıyordu. O gece uyumadan önce 3. kattaki arkadaşının odasından bir ses duydu. Arkadaşının burada biri var dediğini duyan genç kız odasının kapısını açtı ancak kimseyi göremedi. 04:00-04:12 arası sadece birkaç dakika sonra genç kız birinin ağladığını duydu ve odasının kapısını tekrar açtı. Polis raporlarına göre kız kapıyı tekrar açtığında bir adamın sorun yok sana yardım edeceğim dediğini duydu. Polis raporlarına göre Mortensen'in duyduğu ses oda arkadaşının kendisi de olabilir. Çünkü telefon kayıtları genç kızın o saatte uyanık olduğunu ve TikTok kullandığını ortaya koydu. Saat 4:17-4:20 arası Mortensen polise verdiği ifadede, duyduğu seslerden sonra huzursuz olduğunu ve kapısını 3. kez açtığında arkadaşlarını katleden zanlı ile tüyler ürperten bir karşılaşma yaşadığını anlattı. Adamın tamamen siyah giyindiğini ve yüzünde siyah bir kar maskesi olduğunu anlatan genç kız, adamın gür kaşları olduğunu, boyunun çok uzun olmadığını ve atletik olmasına rağmen çok kaslı olmadığını belirtti. Katili gördüğü anda buz kesen genç kız. Polise verdiği yeminli ifadede adamın onu fark etmeden sürgülü cam kapıya doğru yöneldiğini, kendisinin de panikle odasına geri dönüp kapısını kilitlediğini belirtti. Polis, katilin o anda olay yerinden ayrıldığına inanıyor. Saat 4:24-25 arası Dylan Mortensen'in ifadeleri, olay yerinden alınan görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri cinayetin yaklaşık 13 dakikada gerçekleştiğini ortaya koyarken, katil Kohberger tarafından kullanıldığına inanılan beyaz bir Hyundai Elantra, sabah 4:20 civarında bölgeden hızlı bir şekilde ayrılırken görüldü. Kohberger'in arabası bölgeden ayrılırken 5 kez kameralara yakalandı. En son sabah 5:27 civarında görüldü. Katil Kohberger idam cezası alabilir. 3 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve Latah ilçe hapishanesinde tutulan zanlı 4 cinayet ve 1 hırsızlık suçlamasıyla yargılanacak. Uzmanlar adamın suçlu bulunması durumunda ölüm cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Kohberger'in şüpheli gösterildiği davada tutuklama emrinin verilmesinin ardından devam eden soruşturmada ilginç detaylara rastlandı. Bir kriminoloji öğrencisi olan olay zanlısının önceden cinayete hazırlandığı iddia edildi. Cinayetten 6 ay önce, karar verme süreçlerini anlamak için eski suçlulardan bilgi istediği ortaya çıktı.
Kohberger'in 4 öğrenciyi öldürmeden önce psikolojik bir araştırma yürüttüğü ve Mayıs ayında öğrendiği bilgileri Reddit'te paylaştığı bulundu. Ancak daha sonra sildiği gönderisinde şöyle yazıyordu. Merhaba, benim adım Brian ve sizi duyguların ve psikolojik özelliklerin suç işlerken, karar vermeyi nasıl etkilediğini anlamaya çalışan bir araştırma projesine katılmaya davet ediyorum. Bu çalışma özellikle deneyiminiz sırasındaki düşüncelerinize ve duygularınıza odaklanarak, en son işlediğiniz cezai suçun arkasındaki hikayeyi anlamaya çalışıyor. Anonim bir anket hazırlayan Kohberger'in yönelttiği sorular şöyleydi. Evinizden ayrılmadan önce suça hazırlandınız mı? Neden o kurbanı veya hedefi diğerlerine tercih ettiniz? Ve amacınıza ulaşmak için ilk yaptığınız hamle neydi? Zanlı, suçu işledikten sonra ne düşünüyor ve hissediyordunuz? Diye de sordu. Kohberger'in böyle bir çalışmayı yürütmüş olması kimisi için okuduğu bölüm ile ilgili olduğundan doğal bir davranış gibi görünse de kimileri bu detayı soruşturmanın gidişatı için anlamlı bulduğunu aktarıyor. Öte yandan Kohberger'in cinayetlerden önce en az 12 defa kurbanların evini takip ettiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin basına yaptığı açıklamalara göre Kohberger, cinayete hem ruhsal hem de fiziksel olarak hazırlandı. Zanlının cep telefonu sinyallerinin cinayet sırasında telefonunu 2 saat boyunca kapalı tuttuğunu ve aynı gün 2 kez bölgeyi ziyaret ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi. Avukatı, Idaho cinayet zanlısının tutuklandıktan sonra haklarını aramadan önce kolluk kuvvetleriyle kısa bir süre konuştuğunu söyledi. Brian Kohberger'in avukatı, zanlının müfettişlere, avukat tutma hakkını kullanmadan önce gözaltına alındıktan sonra cinayetlerden kesinlikle farkında olduğunu söylediğini söyledi. Polis yetkilileri Kohberger'in cinayeti tek başına işlediğine inandıklarını dolayısıyla başka herhangi bir şahsa yönelik arama yapmadıklarını açıkladı. Müfettişler, saldırıda olası bir nedeni ortaya çıkarmadı veya zanlının cinayetlerden önce kurbanlardan herhangi biriyle yollarının kesiştiğine inanıp inanmadıkları konusunda yorum yapmadı. Davadaki olası neden beyanı da Kohberger Idaho'ya iade edilene ve eyalette ilk kez görünene kadar mühürlendi. Bununla birlikte Kohberger'in ailesi, kurbanların ailelerine sempati duyarak ve halkı Kohberger'in şok edici cinayetlere karıştığı iddiası ile ilgili sonuçlara atlamamaya çağırıyor. Avukatı Labar bunun o olmadığını söyledi dedi. Aklanacağına inanıyor. İnandığı buydu, sözleri buydu. Pensilvanya'da bir iade duruşması için mahkemeye çıkması bekleniyor. Labar, Kohberger'in iade davasına karşı çıkmayı planlamadığını söyledi. Kohberger şu anda Idaho'ya iade edilmeyi bekliyor ve kefalet olmadan tutuluyor. Düşünsenize bir aile evladını ne zorluklarla yetiştiriyor. Hastalık, parasızlık, gelecek hazırlama korkusu, iyi gün, kötü gün gibi ne zorluklar ne stresler yaşıyor. Ama bir gün birisi çıkıyor ve onu öldürebiliyor. Ailenin yaşadığı şeyin tarifi yok maalesef. Bunu yaşamayan hiçbir zaman anlayamaz sanırım. Diğer taraftan nasıl bir psikolojiyle bir insan bir insanı öldürebiliyor? Hatta nasıl herhangi bir canlıya zarar verebiliyor? Ne yaşamış olabilir ki aklım almıyor? Bu hakkı kendinde nasıl görebiliyor? Hayatım boyunca bu tür olaylarda hep bunu düşünmüşümdür. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.